3 Mayıs 1937. Almanya'nın Frankfurt şehrinden havalanan Hindenburg, 3 gün sonra gerçekleşecek büyük faciadan habersiz 61 mürettebat ve 36 yolcusuyla uçuşa başlar. 235 metre uzunluğu, 42 metre çapı ve saatte 130 kilometreye ulaşabilen hızı ile dünyanın en büyük zeplini olma unvanını elinde tutan bu devasa hava balonu, 3 gün süren yolculuğunun ardından nasıl olur da böylesine büyük bir faciayla yok olabilir? ...24 Eylül 1852. Fransız mühendis Henry Giffard, kendi ismini verdiği dünyanın ilk hava taşıma aracı olan Giffard Zeppelin ile Paris'ten havalanır. Paris sokaklarından Ilanco şehrine toplam 27 kilometrelik kontrollü bir uçuş gerçekleştiren mühendis, oldukça başarılı bir iniş gerçekleştirir. O yıllarda bir Zeppelin'in kontrollü bir şekilde uçuş gerçekleştirebileceğini kanıtlayan Giffard, büyük hava taşımacılığının ilk adımlarını atar. Ardından geçen yıllar içerisinde geliştirilen ve bununla birlikte savaşlarda düşman hatlarını bombalamak için kullanılan devasa hava balonları, alüminyum bir iskeletten ve pamuklu bezle kaplı bir dış yüzeyden oluşuyordu. Sıcak hava balonlarının bu olağanüstü gelişim süreçlerini inceleyen ve tüm sıcak hava balonlarının kendi ismiyle anılmasını sağlayacak olan bir mucit de bu sürecin sıkı takipçisiydi. 1838 yılında Almanya'da doğan ünlü mucit ve eski asker Ferdinand von Zeppelin, 1899 yılında tasarladığı LZ-1 Graf Zeppelin ile hava taşımacılığını farklı bir boyuta taşıyarak konfor ve lüksü de bir araya getirir. Hidrojen yakıt ile havalanan ve uzun mesafeleri oldukça hızlı bir şekilde kat eden Graf Zeppelin, 1928 yılından 1937 yılına kadar transatlantik uçuşlar gerçekleştirir. Pasifik Okyanusu'nu tek seferde kesintisiz geçebilen bu devasa hava balonu, 590 uçuşta toplam 1,7 milyon kilometre yol kat eder. İnşa edildiği yıllarda dünyanın en uzun yolcu gemisi olan ve toplamda 24 kişiyi taşıyabilen Graf Zeppelin, 1936 yılında yerini yeni tasarlanan LZ-129'a bırakır. Dönemin eski Weimar Cumhurbaşkanı olan Paul von Hindenburg'dan adını alan LZ-129, tüm testleri gerçekleştirilerek uçuşlara başlar. Play and smoothly. We play cards and other games and watch the miles slip rapidly by. In the distance, we get a brief view of Cape Verde, but our 80 miles an hour gait soon leaves Africa behind. Sorunsuz 62 yolculuk tamamlayan Hindenburg, 3 Mayıs 1937 yılında 3 gün sürecek olan Frankfurt Lakehurst seferi için hazırlanır. Dönüş seferi için pek çok zenginin rezervasyon yaptırdığı Hindenburg için kaybedilecek zaman yoktur. Kötü hava koşullarına rağmen belirlenen tarihte Lakehurst'ta olmak için yola çıkan Hindenburg, 6 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında Manhattan semalarından geçer ve 16.15'te Lakehurst Donanma Hava İstasyonu'na ulaşır. Yaklaşık 3 saatlik bir bekleyişin ardından iniş için en uygun koşulların 19.00 olduğu yönünde mesaj alan kaptan, beklenilen saatte yeniden iniş pistine yaklaşır. Neredeyse 100'e yakın kişinin sabırsızlıkla izlediği bu devasa balon, iniş için halatlarını yer görevlilerine gönderir. Fakat yer görevlileri tarafından kuyruk kısmında hidrojen kaçağı olduğu gözlemlenir.
4 farklı büyük haber kanalının bu inişi kayda almak için konumlandığı pistte biraz sonra beklenmedik bir patlama gerçekleşir. Kuyruk bölümünden başlayarak burun kısmına doğru süratle ilerleyen alevler, hidrojen gazının yoğunluğu ve pamuk bezden oluşan dış yüzeyin yanıcılığı nedeniyle dakikalar içerisinde dev zeplini yok eder. İçerisinde bulunan mürettebat ve yolculardan 36'sının feci şekilde can vermesine neden olan bu kazada bir de yer görevlisi hayatını kaybeder. ...6 Mayıs 1937 yılında saat 19.25'te gerçekleşen ve 1 dakikadan az süren bu büyük facia sonrasında hidrojen yakıtlı zeplinlerden tamamen vazgeçilir. Bir süre helyum yakıt ile uçuşlar gerçekleştirilse de artan yakıt maliyeti ve büyük yer operasyonları nedeniyle zeplinler artık kullanımdan kaldırılır.